Japonya'da ne kadardır yaşıyorsun? 2,5 yıl diyelim. 2,5 diyelim. Aynen. Ferhat da burada uzun süre yaşayan arkadaşlarımızdan makine Makine mühendisi olarak Aynen. yaşıyor. Soru cevap yapalım Ferhat'la. Ferhat, Japonya'da en çok zorlandığın şey ne oldu? Aklına ilk gelen nedir? İnsan ilişkileri. Çünkü mesela sen buraya Türkiye'deki insan ilişkileri kafasıyla geliyorsun. Arkadaşça olduğu zaman karşıdan da arkadaşça bir dönüş bekliyorsun. Ama Japonlar öyle değil. İlk başlarda bunu kişisel algılıyorsun. Ama sonradan öğreniyorsun ki bu kişisel değil. Evet. Onlar içer Bu sapıtır. klasik Shinjuku geceleri. Onlar sana daha mesafeli yaklaşıyorlar. Ondan sonra sen de ne yapıyorsun? İnsanlara bu kadar arkadaşçıyla yaklaşmayı bırakıyorsun. Biraz daha yüzeysel. Biraz kendinden ödün vermen lazım anlamda. Yani biraz yüzeysel yaşanıyor. Yüzeyselle dönüyorsun. Biraz evet, Aynen öyle. kendinden ödün veriyorsun dediğin gibi. Aynen öyle. Japonya'da kendini gerçekten yabancı hissettiğin bir an yaşadın mı? Tokyo harici yerlerde, biraz daha yerel bölgelerde mesela izakaya'ya falan girdiğin zaman izakaya'nın kapısını şöyle açıyorsun ya, herkes böyle sana bakıyor. Geçelim abi. Böyle yani Biz herkes sana... yerlisiyiz abi. Abi sana ben helva verdim ya. Niye böyle yapıyorsun bize? Abi hiç Helva böyle... vermiştik bu abiye. Sarı saçlı abi, Aha. mafya, Yakuza ile bağlantısı ciddi olan porno star abidir. Ciddi mi? Tabii daha bulaşmadık. Biraz tehlikeli bir abi. Çok da göstermek istemiyorum. Ha. Bu bilgiler de sadece Cemku kanalında. Başka hiçbir kanalda yok. Ferhat, çöp konusuna gelin. Tamamıyla farklı bir konu. Oo, güzel ama güzel bir konu. Çöplerin ayrıştırılması gerçekten zorlanıyor musun? Kolaylık hissetmiyorum çünkü hepsini tek bir seferde atmak kolayıma gelir ama çevreyi düşünerekten ayrıştırmak çok daha iyi. Çöp kutularının olmamasını, hala inatla çöp kutuları koyma işleri bence büyük bir problem. Ama buraya çöp kutuları koyarsa temizlik için bir o kadar da insan lazım. Bana mantıklı geliyor Neden? aslında temizlik yönünden. Şimdi çoğu insan bakma burası biraz anormal bölge de herkesin böyle kendi Ha, kafasının... insanlar yarında taşırsa daha mı? Yarında taşıyıp kendi çöplerini atarsa. Öyle mi diyelim? Alışılmış bir düzen olması aslında gözle görülmeyen böyle bir güzel bir kural aslında bu. O kurala alışmış ya. Oraya herkes orada çöp kutusu yok. Şimdi büyük şehirlerin dışına çıktığında Yok. yani imkansız denk gelme. Peki sen şunu Böyle, duydun böyle mu? yerde bile çok nadir denk geliyorsun. Temel hikayesi biraz o sarin gaz muhabbetine dayanıyor. Aslında varmış önceden de. Abi kırmızılı Ne yaptılar ya, göremedim. kırmızılı Gayguji'nin kıçından vurdular. Arkadaşım benim. Saat daha 8. 2 saat 3 saat sonra burada Çıldırdılar burada ya. inanılmaz şeyler oldu. Warp falan da var ya şurada. Her zaman lafa bir şey giriyor da yani Japonya biraz konusu tarihi bol olan bir memleket. O yüzden üzerine bayağı konuşabiliriz. Konuşulabilir, doğru Tabii diyorsun. bu bomba muhabbetinden sonra aslında önce varmış. Önce çok varmış işte ben etrafta onu da. diyorum. Önceden Ondan varmış. sonra biraz daha Olmamış. azaltmaya çalışmışlar. O da Çekmişler. kültür haline gelmiş aslında. Doğru diyorsun. Kültür haline Tabii gelmiş. turist için biraz zor alıyor. Benim misafirlerimden de yanında Çok gezdiriyorlar. poşetiyle gezen bayağı bir insan var. Japonya'da yaşarken en pahalı harcaman ne oluyor? Genel olarak en pahalı harcama şeydir herhalde ya. Kira harcı falan mı diyelim? Kira ama bildiğim kadarıyla senin kiran uygundu. en Benim son. kiram uygun. 50.000 yenden aşağı diyeyim. Bir yandan aşağı. Güzel rakam yani. Aynen 50.000 yenden aşağı Biraz diyeyim. merkez dışı ama. Aynen merkez dışı. Kendine bir lüks olarak görüp de bir gezersen işte. Bir Shinkansen bileti olabilir mesela. Ama günlük hayatta çok öyle cebinden para çıkarmanı gerektirecek bir şey yok. Düşünüyorum Çünkü yok. bir Yok yemek, yani. Yani tutup da bir Kobe dükkanına Kobe eti yiyeceğim demiyorsan. Turistlerden başka kimse yemez yani biliyorsun. Yani giden böyle senede bir kere iki Ha, kere belki. Aynen öyle en fazla. Costco nasıldı? Costco güzel. Gider misin Costco'ya sen Ben markete? arabasız olunca olmuyor ya. Ya, biz biraz Var mıydı? taksiyle dönüyoruz biz genelde ya. Şimdi İşte. eşim de olduğu için. Sen ehliyet var mı sende? Ehliyet yok ama Onu gireceğim. var ya ben hala bir türlü çevirmedim ya. Senin var Türkiye Türkiye'den var. Uğraşmadım. biraz aslında randevu almak Zor mu? biraz Zaman alıyor zor mu? diyorlar. Yani 3 ay, 4 ay, 6 ay diyen bile var. Benim duyduğum geçmek de zormuş ya. Tabii. En ufak bir hatanda bırakıyor. Aynen direkt bırak. En Direkt. ufak bir hatanda Sinyal bırakıyorlar. parayı falan unuttun mu? Ya anında? burada sıfırdan almak aslında ona göre biraz daha zor. Aslında Tabii senin sıfırdan hali almak hazırda daha zor. daha zor. Ha, Türkçe sınava girebiliyorsun öyle bir durum var. Onu duydum. Birkaç bin dolar veriyorsun. Ama en ufak bir hatada Eliyorlar bırakıyorlar. ama Küt diye. Japonya'da yaşarken şimdi Japonlaştım galiba dediğin bir an oldu mu? Ya bazen kendimi yüzeysel hissediyorum sanırım insan ilişkilerinde. Veya mesela özellikle Japonlarla konuşurken Türkiye'deki olduğum kadar canlı ve gülümser olmadığımı Aktif, arkadaş canlısı olamıyorsun. arkadaş canlısı olamıyorum. Bende de oluyor. Bir yere kadar Bence o. geliyor tam yapacakken içine kaçıyorsun böyle. Böyle çekiyorsun böyle kendini geri çekiyorsun Tabii, böyle. diyorsun lan Japonya'dayım. O aslında biraz asimile olmuş, içine çekmiş. Biraz Aynen. kötü bir şey aslında. Bu kötü bir şey tabii canım. Sen karakterinden ödün veriyorsun aslında. Çoğunluğunda kötü. İyi şey de biraz daha seni böyle sakinleşmeye itiyor. Bizler genelde
genel olarak böyle tez canlı olduğumuz Tabii, için, tabii. her şeyi bir an önce olmasını istediğimiz için mesela beni öyle yap. Biraz da hayat böyle yavaş halde akmaya başladı aslında. Ama ben şunu fark ettim. Mesela bu asimile olayı dediğim gibi Japonlarla konuşurken oluyor da Türklere döndüğün zaman veya yabancı bir arkadaş ortamında yine orijinal fabrika ayarlarına dönüyorsun gibi hissediyorum ben. Şöyle bir ortama bir ay sürekli geldiğini düşünsene, şöyle bir ortam. Değil mi? Ya, bak. kafayı yersin burada ya. Yani biz 2-3 saattir buradayız. Benim şu anda kafamda sakuralar, takashiler çiftleşiyor yani. Türkiye'deki yaşama göre Japonya'da seni en çok huzurlu hissettiren şey ne oldu? Buranın kırsallığı çok güzel. Yani kırsalına çok iyi bakıyorlar. Tamam temiz falan ama aynı zamanda düzenli de. O pirinç tarlaları, onun manzarasını ben çok seviyorum. Geziyorsun. Nereleri tavsiye edersin? Tohoku'yu tavsiye ederim. Akita olur, Iwate olur. Ondan sonra Kyushu'yu tavsiye ederim. Fukuoka olur, Oita olur. Kansai, Kanto zaten bunlar bilindik yerler. Sevdiğin, böyle yaşamak istediğin bir yer var mı Japonya'da? Ha şurada ben yaşarım uzun süre dediğim bir yer. Ben aslında öncesinde de seninle bunu konuşmuştuk önceki görüşmemizde. Aslında yaşamak için biraz uluslararası bir ortam istediğimiz için çünkü yabancıyız. Tokyo harici ben pek düşünmüyorum. Eğer o durumda olsaydım ben Fukuoka civarı derdim herhalde Fukuoka. ya. Genelde yabancılar, benim eşim de öyle. Bıraksam gider yaşar. Fukuoka güzel bir yer ama. Kızları güzel, etraf insanlar, kızlar, Şimdi erkekler, herkes böyle yemekler biraz güzel. kafa, küçük bir yer. Geçtik amca, tamam. Amca ben sana Cezerye verdim, bak böyle yapma. Lan Cezerye, neresi private, herkes geçiyor buradan ya. Cezerye vermiştim Allah ben sana. Allah. Yani Fukuoka'nın bir Fukuoka. de havalimanı var ya şehrin tam Yakın. ortasında. Tabii. O da çok güzel bir şey mesela. Yani trene, otobüse bazı ya. Bir araba aldın mı orada kafan rahat olur. Bir de şey var hani yurt dışına da ulaşım rahat. Kore Tokyo'dan daha yakın mesela. Günübirlik gidip gelen var. Bu sana feribot var. 3 saatte gidiyorsun Okinawa. gibi. Tayvan'a gidersin oraya buraya sıkıntı yok yani Fukuoka iyidir. Ama güney tarafı biraz sıcak oluyor işte o var ya. Güneyde evet öyle biraz. Öyle bir sıkıntısı Öyle var. biraz Hokkaido'ya sorun var hala ya. gitmedim. Gerçi orayı Hokkaido'ya senden git. duymuşlardır. Hokkaido'ya kışın şans var. Kışın gitmen lazım oraya. Öyle mi diyorsun? Japonya'da Japonca bilmeden, yani dil bilmeden Evet. yaşamak mümkün mü sence? Burada yaşayan bir makine mühendisi olarak. Tokyo olur, Yokohama olur, Osaka olur, orada kalırsın. Bunların dışındakilerde zorlanırsın diyorsun. Yani Japonya'nın büyük bir yer bak. Burada kaç tane eyalet var. Sadece bu üçünde yaşamayı göze alıyorsan olur da hani kendini sürekli turist gibi hissedersin. Bence öyle bir risk almaya gerek yok ya. Biraz dil bilip gelinmeli ya. Tabii dil bilmenin yaşam kolaylaştırdığı Tabii. aşikar. İngilizceleri iyi değil bir de öyle bir durum var hani. Yani çok duymuşsundur Evet. hani buraya bir hevesle İngilizce öğretmen olarak gelip buranın kırsalına yerleşip sonra lan böyle yer mi olur deyip giden Amerikalıları, İngilizleri. Çok sevmeleri lazım. Yani animesi, mangası, yeşillik, o hayatı çok Tabii, seviyorsan uzun süre kalabilirsin ama bu da bir elin parmağını geçmiyor maalesef. Owen diye bir arkadaşım var benim. İngiliz kendisi. İsmi Owen. Allah çınlasın iyi de biridir severim. Michael Owen. Mesela burada uzun zaman geçirmiş biri ama dilini ona rağmen öğrenmeye gayret etmedi. Ve şimdi diyor ki ya diyor ben diyor sanki biraz zamanımı boş harcamış gibi hissediyorum diyor. Ben geri dönüyorum diyor mesela. İngiltere'ye geri dönüyor adam mesela. Onlarca yıl burada harcamasına rağmen gibi. Örnekler de var. Japonya'da kazandığın parayla ay sonunu getirmek zor oluyor mu gerçekten? Bence asgari ücret gibi bir şey diyebilirsek hani burası için. Ortalama ne kadar olur Tokyo'da bir yaşam için? Asgari ücret 200-250 bin yen desek uygun olur mu sence? Bence 200 bin yenden yukarı çıkmaz ya asgari. Tokyo için minimum 200 binden lazım mı? Tek kişi olsan bile. Bence tek kişi olsan 200 binle ay sonunu getirirsen ama zar zor getirirsin öyle diyeyim. Türkiye'den Tamam. gelecekleri turist olarak şunu yiyin, şurayı gezin, kesin dene dediğim bir şey Evet. var mı? Yeme içme geziyorlar. Evet, Japonya'ya geliyorsunuz. Buradan mutfağı çok farklı. Tabii şimdi ben Türkleri de anlıyorum. Bizim mutfağımız çok iyi olduğu için İçiyorlar, içiyorlar. Oo. şimdi bizim Arkadan mutfağımız çok iyi olduğu için Türkiye'den çıktığında damak tadına uymayabiliyor. Lafını kestin. Sondakini bana bırakın, buz atıp içeceğim ben de. Sondakini. Sondakini ben içeceğim. Buzlu. Bence bir kültürü en iyi tanımanın yolu yemeklerdir. O yüzden Japonya'da da çok fazla aslında Türklere de hitap eden lezzetler var. Mesela yakiniku. Bunu deneyin yerin derim. Burada hemen şuradan sağa dönüyorsun. Sınırsız 2 saat Var boyunca mı onlar? yiyeceğin, Tabii hodai. kendin pişir, kendin ye. Ya Wagyu da var içerisinde. Böyle 30 dolara sınırsız et yiyorsun ya. Mesela gibi. Hemen buranın arkasında komple bu sokak hepsi ona ayrılmış. Sukiyaki. Güzeldir mesela. Tabii biraz daha domuz tercih edenler için Hani onun et hali var ama. et Bir hali biftek. olabilir. Ha, Domuz eti onu çok söylesinler. yaygın olduğunu Domuz da eti söyleyelim. daha yaygın ama doğru diyorsun. Bence sushi'yi denesinler ya. Yerinde vatanında bir denesinler yani. Burada
Tokyo'nun göbeğinde $1 karides yiyorsun, kalamar yiyorsun, Mesela tuna balığı. Japonya haricindeki sushi'ler çok pahalı. Ya gereksiz pahalı. Bu yüzden bence burada gerçek orijinal sushi'yi adam akıllı yesinler, dönsünler. Ama sushi ile ilgili şunu söyleyeyim. Herkesin gittiği kaiten sushi'ler var ya. Hani şöyle bant dönüyor. Onun üstünden alıyorlar. Bence oraya gitmesinler. Çünkü Şurada Itamae var mesela, hemen şef önünde yapıyor omakase. heh, Omakase. öyle yerlere gidin. Neden? Çünkü eğer bu banttan alıyorsanız sushi'yi adam buzdolabından çıkarıp önüne koymuştur. Yani hiçbir tazeliği yok yani. Her keseye uygun şey var. Bir balığı $1 da yiyorsun, $100'a, $1000'a da yiyebilirsin. Aynen. Omakase restoranlarını Omakase daha araştırabilirsiniz. iyidir, aynen öyle. Aklınızda olsun. Bu Itamae'de Google'a yazarsanız bunun da Bir de bayağı dükkanı var. şey diyelim, soba. Soba da iyidir bak. Kara buğday Buğday eriştesi diyelim, aynen öyle. İyidir. Ama soya sosunu bazen sevmeyebiliyor Türkler. Soya sosunu bilmiyorum ben ama bir şans versinler ya. Benim ağız tadıma uydu mesela. İlk aklına gelenler bunlar. Bunlar tam Japon işi şeyler. Tabii tabii. Hani gelince ramen yiyinden ziyade bunları Yok be. Bilmiyorum ben söylemek- rameni pek beğenmiyorum. Sen Ha? beğeniyor musun? Ramen, ben en son ramen aylar önce yedim. Udon daha cazip geliyor. Var ya udon hem daha cazip bir de ramenin tek yaygın olmasının sebebi Naruto abi. Naruto var ya Naruto. Anime. Yemin ediyorum ya. Ya. Çok harika bir marketing yaptılar ya. Japonya reklam konusunda inanılmaz memnun. Çok iyi, çok iyi. İnanılmaz. Bunu gelince de insanlar görecek. Shibuya mesela bir kavşaktan ibaret olan yere insanlar bilet alıp geliyor en basitinden. Kavşak ya. Tokyo Drift mesela. Sırf insanlar ondan izleyip geldi buraya ya. Güzel reklam yapıyor diyelim Japonlar. Doğru. Japonya'da yaşıyorsun, tek başına yaşıyorsun. Türklerle genelde irtibat halinde oluyor musun? Türk topluluklarıyla, yoksa böyle kendi başına bir yaşam mı tercih ediyorsun? Bence güzel bir sorun. Neden biliyor musun? Çünkü yurt dışına yeni çıkan herkes Türkiye'deki bazı olumsuz olaylardan ötürü en başta Türklerden uzak kalayım, yabancı arkadaşı edineyim kafasındadır. Ama sonra dank eder, hiçbir yabancı Türklerin kafasını anlayamaz. Türk'ün dostu yine Türk oluyor günün sonunda. Bu sebeple ben de en başta biraz öyle yapmaya çalışmıştım. Baktım arkadaşlık olmuyor abi. Yok. Yani zor. Çok zor. Evet. Şu an benim takıldığım bir Türk arkadaş ortamım var. Hepsi de çok iyiler. Beraber etkinlik falan yapıyoruz. Fransız olur, Alman olur, İtalyan olur, Avustralyalı. Avustralyalılar yine bana denk gelenler iyi oldu da oturup bir böyle masa başına böyle dertlenip konuşma bir yere kadar oluyor. Çok zor ya. Yani burada temel şey şu, kendi dilini konuşabildiğin biri. Ana dilin gibi istediğin kadar Japonca konuş, İngilizce konuş. Konuşuyorum bir de ben iyi bir şekilde konuşuyorum. Konuşuyorsun da. Onu arıyor. İnsan arıyor. Anladığını hissedilmek güzel bir şey aslında. Japonlarla bir kere diyelim buluştun. Hadi neyi konuştunuz? Türkiye nasıl? Japonya nasıl? Farklılıklar. İkinciye görüştün. Hadi Japonya alıştın mı? 3. Hadi gel Ne kaldı? atıyorum, geziye çıkalım derken hadi vesaire. Mesela. Ya tutup işte bir kız arkadaş üzerine işte evleneceğim mesela, onun üzerine bilmiyorum sınırlı konuşabilirsin. Çok zorlama de oluyor ama. çok sınırlı oluyor. İşte o anlaşılma durumu biraz zor oluyor. Yani İşte. Yapan var mı? Var, ama bir yerde benim gördüğüm bir yerde kendini kandırmaya da giriyor bir yerden sonra. Giriyor. O dediğini ben mesela Instagram'daki yurt dışına taşınan Türklerin paylaşımlarında çok görüyorum mesela. Ya burada şöyle bir şey de var. Hadi yargılamak için söylemiyoruz. Hani dilini kolayca öğrenilmek için yabancı arkadaşla edinebiliyorlar. Yani İngilizce, Japonya'ya gelip de sadece Japonca öğrenmek isteyenler sürekli böyle İlkeber 7/24 burada ya. Vallahi. Yani hepimizden iyi Japonca konuşacak ki 3 aydır burada bak. Vallahi. Geldi burada, hala burada. İyi yapıyor gayet. Narita'dan indi, hep burada. Beni pornostar abiyle tanıştırdı ya. Japon pornostarı. Gel diyor konuşalım diyor. Ne konuşacağım seninle? Ama o adam zaten arkadaş sosyallik amacıyla değil de biraz dilini geliştirmek için yapıyor ya. Tabii, o çok tabii, anlaşılır dil bir için. durum. Ya o da zaten dedi, sen gelmeden önce konuştuk. Yani bu bir yere kadar. Tabii, Şurada tabii. 3 ay duramazsın abi. Ya burada 3 ay burada sen kafayı yersin. belki Şuraya bak ya. biliyorsundur, böyle uyku verici haplar uyuşturucu bir şey söyledi. Ağızlar böyle mavimsi uyuşturucu bir şey kullanıyorlar. Var millet diğerleri yatıyor. Şöyle bak, böyle durmuş ama yok. Sadece beden Knockout orada yani. ama kafa yok orada. Hepsine baklava verdik, kendilerine geldiler. Herkes belli bir zaman sonra fabrika yerine geri dönüyor. Lazım. Sence Japonya'da ulaşım pahalı mı, yoksa sistem çok mu iyi Japonya'da yaşayan biri olarak? Bak ben yurt dışında birkaç ülkede bulundum. Asya'da da pek çok ülkede bulundum. Özellikle Doğu Asya'daki Hong Kong, Kore, Macau, Tayvan. Ya Japonya'daki ulaşım iyi de pahalı diğer ülkelere göre. Ya buranın standartlarına, yani burada kazanıp harcıyorsan pahalı. Şimdi sen tutup dediğin gibi örnek olarak Fukuoka'ya gidip gelmen senin $200-250. Buradaki firmalara aynen. Buradaki firmaların hepsi özel. JR mesela en büyük özel firma. Devlet işletmiyor. Paralar özel firmalara gittiği için onlar istediği gibi fiyat koyuyor. Kore'ye git mesela. Kore'de hepsi devlete bağlı, çok daha ucuz. Çok daha ucuz.
Dağa kadar fark var arada. Ben şöyle söyleyeyim, biraz da rehberlik işi yaptığım için, yani turistik yerleri de gezdiğim için söyleyeyim. Günde benim 20 dolar sadece ulaşıma gidiyor. Sabah Çok büyük çıkıyorum, para. akşama kadar 3000 yen desek ama böyle işte Asakusa'ya gidiyorum, metroya biniyorum, iniyorum trene, Shibuya'ya, JR, Yamanote, sonra kendi hattıma gitmek için de birkaç tane kullanıyorum. 20 dolar. 10 günde 30 bin, aylık 90 bin. Çok büyük para. Aylık 90. Ulan ben bayağı Zorlasan para, o paraya kira verirsin yani. böyle part-time çalışıp para kazananlar var. Ben aylık 90 bin yen şimdi şey yaptım. Ben bunun hesabını yapmıyormuşum. Aylık 90 bin yen bende ulaşıma para gidiyor demek. Şu an bir dank etti değil mi? Bir dank etti. Böyle söyleyince dank etti. Tokyo'daki ulaşım evet gelişmiş ama çok karmaşık ya. Bilmiyorum, Japonlar genel olarak karmaşık düşünmeyi seviyor bence. Hani bir turist gözüyle konuşuyorum sana. Bence Hong Kong'a sen de gittin biliyorsun. Bence oradaki ulaşım daha pratik ve daha mantıklı. Ama orada buradaki gibi 200 tane kapı yok Shinjuku'daki gibi. Hani sadece Tokyo Hong Kong'la kıyaslıyorum. Ya burada trenin 1 dakika gecikme lüksü yok. Gecikti mi ne oluyor? Sen istasyona giremiyorsun. İnanılmaz bir kalabalık çıkıyor ortaya. Sistemi aslında benim bu Shinjuku'yu, bu istasyonu, arkadaki istasyonu çözmem okula geldiğimden 1,5 ayımı aldı. Her gün böyle farklı değişik yanlış yerlerden çıkıyordum. Öğrendikten sonra şunu fark ettim. Aslında gerçekten insanın vaktini, zamanını çok güzel, çok güzel kısaltıyor. Tabii gideceğin yeri biliyorsun. Tık buradan çıkıyorsun, anladım. O kapıdan çıkıyorsun, geçiyorsun. Tren zaten hemen önüne geliyor. Birkaç dakikada bir tren geliyor ama alışma süreci uzun dediğin gibi. Turist olarak gelip de buraya bir hafta 10 günde alışmak zor. Mesela ben Hong Kong'da hiç kaybolmadım. Veya Kore'de hiç kaybolmadım. Çünkü hepsi tek bir yere bağlı olduğu için hani diyor ki çıkış 1, çıkış 2. Ama burada öyle değil. Burada bir ton çıkış var. Ya tabii burası Shinjuku özelinde konuşuyor. Ama Shinjuku çok daha zor yani biliyorsun. Shinjuku, işte Tokyo istasyonu, Shinagawa, böyle ahtapot gibi kolları aynen öyle. Yayılmış durumda. Trene hariç çok bir alternatif yok burada. Mesela Hong Kong'da dediğim gibi kıyaslıyorum. Otobüsler var, tramvaylar var ve bunlar çok aktif çalışıyor. Buradaki otobüsler o kadar aktif çalışmıyor mesela. Burada otobüs ne zaman kullandım hatırlamıyorum yani. Mesela gibi. Bunlar Koreli mesela. Buna gidenler Koreliydi. Tek bir video olacak ki bu Ferhat. Allah. Güzel ama sohbet muhabbet iyi gidiyor Ferhat'la. Burada da yaşadığı için, biraz da kafa dengi olduğu için teşekkür ediyorum tekrardan. Ben zaman ayırdı geldi. Japonlar gerçekten robot gibi mi yaşıyor sence? Özellikle büyük şehirlerdeki salariman diyelim, iş dünyasına kendini çok kaptırmış insanlar evet öyle yaşıyor. Orada kritik cevap, altına çizilmesi gereken büyük şehir. Burada sen mesela Fukuoka da büyük şehir ama şimdi oraya gidip buradaki... Bu kadar değildir. Olmaz. Bu kadar değildir. Orada adam bir yere gitti, merkeze muhabbet ediyor. Burada adam işine gücüne gidiyor. Stresi çok çekiyor. Tabii. Tokyo, Osaka'yı katalım mı? Yani Osaka da biraz rahat. Osaka'nın Namba'sı falan belki. Tokyo biraz bu dünyadan değil gibi işte o konularda. Yani. Japonya böyle diyemezsin mesela. Diyemezsin. Çok farklı. Japonya'daki en garip kural senin için nedir? Sözlü kural mı, sözsüz kural? Yani bu da böyle olmaz. Şimdi bunlarda böyle bir pratiklik yok. Hadi işi şuradan kıyıdan köşeden halledelim. Hala fax makinesini kullanıyor olmaları ya. Senin de kullanmışlığın var mı? Ya ben bir kere kullanmışlığım var ya, diyorum abi yapmayın yani, herkes Japonya'yı gelişmiş bir yer olarak biliyor. PDF'le hallolabilecek şeyler neden böyle ya? Fax diyebilirim. Kağıt evrak işleri. Kağıt evrak işleri diyelim. Yani teknolojiye geçmesi lazım. Tabii biraz da güvenlikle alakalı. Ama Japonları değiştirmek çok zor. Aynı cümleleri Almanya için de duyuyorum biliyor musun? Yani sen şimdi bu yüzden Japonlar işte 80'lerde nasıl 2000'de yaşıyorsa şimdi de aslında 80'lerde yaşıyor kafa olarak. Böyle bir durum çıkıyor ortaya. Doğru aynen öyle. 2025 yılındayız ama. Japonlar çok gerçekten duygusuz mu yoksa dışarı karşı mı böyleler? Bence yine çok güzel bir soru bu. Bak bu kültürel bir şey, tamam mı? Kendi istedikleri için de yapıyor değiller ama yetiştirme tarzlarından ötürü. Mesela herhalde daha önce konuşmuştuk seninle. Abi çok tatlı çocukları oluyor. Böyle elini alıp sevmiyorlar ya, sarılmıyorlar ya. Sen nasıl buna karşı koyabilirsin ya? Ya bu tatlı da. Yani kamerayı çevireceğim. Misafirliğe gittik, Japon bebeği olan bir arkadaşımıza gittik. Bebeği gördüm, bebek biliyorsun çok tatlı. Japonya'daki bebekler dünya üzerinde kadar böyle çok bir tatlılık yok. Çok tatlılar. Alıyorsun ayağını mıncırıyorsun, karnını böyle şey yapıyorsun, bebek zaten gülüyor. Tamam, böyle havalara atıyorum. Annesi hemen geldi, videoyu açtı. Böyle bizi çekmeye başladı. Şaşırdı. Çekmeye başladı. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki. Genki desu demasu watashi tachi. Sanden. No, sanden. Kendine iyi bak. Arigato. Kiyosukete ne? Bisikleti. Gözüyle. Kendine iyi bak. Kamerayla çıkardı, bizi çekti. Böyle kadın şaşırdı. Çocuğu o halde görmemiş. Havaya atma, ona böyle etini Yazık. cimcirme diye bir şey yok. Şimdi bunun ne çıkıyor bir süre sonra ortaya? Çocukta asosyallik oluyor. Aynen. Onu diyecektim ben. 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra içine kapanıklık. Adam geliyor burada pavyonda para harcıyor. Göz bara gidiyor. Davim gibi oraya gidiyor.
Çok kolayca birbirlerine açılamıyorlar. Evet, Arkadaşlık evet. ilişkileri yüzeysel. Böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Yani iyi yanları var ama iyi yanları olduğu kadar bir de kötü yanları aslında insanı böyle intihara sürükleyecek kadar sıkıntılı yanlar var. Çünkü O yüzden Japonların samimi olamıyorlar işte, sorun o. sorunu genelde Japonların psikolojik. Bence de Hal öyle. ve hareketleri hep böyle işte robotik. Hani iyi yanı bak, iyi yanına bir şey demiyorum ama bu da bir sorun yani. Japonlar asa. İşte hani mesela fiziksel kontak kurulmayan çocuklarda bazı hisler gelişmiyor. Ben bunu bir tane doktordan bizzat Tabii. dinlediğimi hatırlıyorum. Bu bir gerçek, bilimsel bir şey yani. Böyle olan adam ileride samimi istese de olamıyor. Öyle bir şey ya, gelişmemiş, anlamıyor musun? Bu, evet, üzerine daha bir şey diyemem. Konu böyle. Dediğimiz gibi iyi olan şey çok iyi ama hep gösteriyoruz kanalda iyi kötü her şeyi. Bu da işte buranın sıkıntılarını ve bunu değiştirmek Değiştiremezsin ya, bu Çok kültür zor. ya. çok zor. Bak Yani ben çok zor. mesela bazı Japon arkadaşlarım bana şey dedi, hani biraz yabancıvari Japonlar. Ya diyor, ben annemle mesela hani böyle sarıldığım zaman falan diyor. Benim Japon arkadaşlarım beni eleştiriyor diyor annemle sarıldığım için. Ya annem o benim ya diyor. Aslında normal olması lazım diyor bunun Japonya'da. Durum o. Biraz daha yaşlarla konuşmak lazım. Neden böyle yapılıyor? Şimdi o da diyecekti ben de anamdan gördüm. O diyecekti ben anamdan gördüm de. Çoğu şey döneminden kalma ya, Edo döneminden. Şöyle çevirelim. Biraz tabii hani Oradan kalma çoğu şey. psikiyatristlerde vardır ya çocukluğuna inelim diye. Burada mesela gelip burada psikolog olsa biri parayı çok iyi kazanır. Psikolog. Değil mi? Girls para gidiyor, oraya buraya gidiyor. Beyhan Budak abi geldi bir ara, öyle bir tanışıklığımız oldu. Adama da kitap yazdı. Selam gönderiyorum Beyhan Budak abiye burada. Kliniğine gidin arkadaşlar. Ankara'da yeri. Ziyaret de etmiştim kendisini. Gelip burada Japonca konuşsa paraya para demez. Bir de Vallahi. kitap da yazıyor. Çok iyi anlıyor, konuşuyor. Japonların böyle %70'i 80'i herkesin böyle bir çoğunluğunun diyeyim psikolojik sorunu var Var ya. maalesef. Özellikle büyük şehirlerdekilerin çok var. Öyle biraz hem Japonya iyi yanı hem Japonya kötü yanı üzerinden gidiyoruz. Gerçekçi yönleri diyelim genel hatlarıyla. Kritik sorumu soruyorum Ferhat. Evet. Japonya'da hiç ya ben burada yapamıyorum, ülkeme geri dönmek istiyorum dediğin bir an oldu mu? Oldu bence. Bu özellikle ilk senede oluyor. İlk hani birkaç aylık balayı dönemini atlattıktan sonra özellikle insan ilişkilerinde en başta bahsettiğim gibi verdiğin samimiyeti alamayınca, hani beklentilerin de buranın karşılamadığını görünce böyle dediğin zamanlar oluyor. Bir sene önemli. Ayaklar O yere ilk bir bastıktan senede. sonra o bende de oluyor. Ya burada Aynen. gelip de onu yaşamayan yok bence ya. Yaşamayan yok. Yaşamayan yoktu. Yani yaşamayan ben yaşamadım. Yaşamayan varsa da çok yapay bir ortamdadır Evet, yani, kendisi öyle diyeyim. kandırıyordur. Hele Ha. ki bir de Japonya'da bu diğer ülkelere göre Avrupa'ya, Amerika işte Kanada'ya, Avustralya'ya göre biraz daha fazla. Ne önerirsin? Ben insanlara olayları kişisel algılamamalarını öneririm. Çok büyük beklentilerle hani sanki Japonya beni bekliyor, herkes beni arkadaşlar karşılayacak gibi beklentilerde olmasınlar bence. Bir de dediğim gibi buradaki arkadaşa yaklaştığı insanlardan arkadaşa dönüşü alamadıklarında bunu kişisel algılamasınlar. Çünkü bu kişisel bir durum değil. Bunların genel kültürü böyle. Yani bu sana özel bir durum değil. Bunlar herkese böyle. Adapte olunursa, eğer tamam ben burada uzun süre yaşayacağım diyorsanız mecbur adapte olmanız lazım. Aynen, yani burada o da şu aşamadan geçiyor. Diyorsun ki ha bak, bu bana özgü bir şey değilmiş. Bu onların kültürü. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diğerden gideceksin mantığı. Bu her yerde böyle ama ya. Sadece Japonya değil bence. Tabii gelsinler, gezsinler, sağını solunu ilk bir ay böyle tadını çıkarsınlar ama ayak uydurmak önemli. Ayak Önemli. uyduramadın mı sonra Japon gençleri gibi kendini böyle yerlerde bulabilirsin. Aynen öyle, gerisin Herkes geriye. burada. Ferhat ben şurada ufak son bir rakı gıdım göz damlası kaldı. Ona hiç içmedim. Olur Sonra iç. kapanı şöyle yapayım. Tamam. Ben bir buz alayım kendime.